Venezuela maçı sonrasında Montella ve futbolcularımızdan açıklamalar. Arda Güler'in Venezuela maçı performansı. Montella Arda Güler hakkında hangi açıklamayı yaptı? Real Madrid'de başkanlık seçimi başladı. Perez mi kazanacak, Enrique mi kazanacak? Perez'in 150 milyon euroluk transferi hangisi? Kvaratskhelia mı, Olise mi? Real Madrid'in önümüzdeki sezon muhtemel kadrosu. Arda Güler bu kadroda var mı? Dünya Kupası'ndan haberler, Real Madrid'den haberler, hepsi ve daha fazlası bu videoda olacak. Hazırsanız başlayalım. Real Madrid paylaşıyor arkadaşlar. 2-1 Türkiye kazanıyor. Venezuela'yı yeniyoruz. 10 numara Arda Güler'i etiketliyor. Dostluk maçında Arda Güler 2 asist yapıyor arkadaşlar. Hazırlık dönemini 2'de 2 ile kapattık arkadaşlar. 4-0 Kuzey Makedonya'yı yeniyoruz. 2-1'de Venezuela'yı yeniyoruz arkadaşlar. Sıradaki rakip resmi olarak ilk Dünya Kupası maçımız Avustralya ile olacak. Kısaca maça değinmek gerekirse arkadaşlar, Türkiye çok tutuk bir futbol oynadı. Ne oynadığımız belli değildi ama sonuçta kazandık. Tıpkı Real Madrid'in de tüm maçlarda ne oynadığı belli değildi ama sonuca gidiyorlardı. İyi bir futbol göremedik arkadaşlar. Yine de Arda Güler her zaman her yerde bir şekilde sıyrılmaya, sivrilmeye devam ediyor arkadaşlar. Arda Güler ile Türkiye Dünya Kupası'na hazır diyor 433 sayfası. Türkiye yenilmezlik serisini 8 maça çıkararak Dünya Kupası'na tam bir özgüvenle giriyor. Arda Güler ipleri elinde tutuyor. Her iki asisti de o yapıyor diyor arkadaşlar. Bizim Arda'mız yıldızlaşmaya devam ediyor dostlar. Ve Arda Güler'in Venezuela maçındaki performansı 62 dakika sahada kalıyor. Kardeşim çıkarmayın şu adamı diyeceğim. Tabii ki de sakatlık olmasın diye. Çok da sert oynadı rakip arkadaşlar. Sakatlık, kaza bela olmaması çok önemliydi bu maçta. Bu tarz takımlar biraz sert oynuyorlar. 50 kere topa dokunuyor Arda. Bir asist yazmışlar ama 2 tane asisti var orada. 29'da 28 tamamlanan pas %97. 4 kez son 3. bölgeye pas. 4 kez fırsat yaratıldı en fazla. 4 tane kilit pas yine. 3 uzun top, 8 orta, 5 çalım, 2 şut, 2 faule maruz kalma, 6 ikili mücadele kazandı. 4 topu da geri kazandı. 8.1 reytingle oynadı ve maçın oyuncusu Arda Güler oldu. Venezuela maçının ilk 60 dakikasında Arda Güler en çok ikili mücadele kazanan, en çok adam eksilten, en çok kilit pas atan ve 2 tane de asist. Arda Güler kornerden kaleye vur dedik, kaleye vurdu arkadaşlar. Onun da shorts videosunu yaptım, izleyebilirsiniz. Aramızda bir telepati oluştu Arda Güler'le. Kaleye vur dedim, kornerden kaleye vurdu, direkten döndü ya. Dünya Kupası'ndaki rakiplerimizin oynadığı maçlar arkadaşlar. Amerika Almanya'ya 2-1 yenildi. Avustralya'da İsviçre ile 1-1 berabere kaldı arkadaşlar. Biz de kazandık. Bakalım nasıl bir Dünya Kupası geçireceğiz bir hafta sonra. Pazar günü sanırım ilk maçımızı oynayacağız. Günün karesi Arda Güler diye paylaşıyor milli takım. Gerçekten günün karesi, herkes yine konuştu Arda'mızı. Bein Sports yorumcusu Arda Güler bir dahi, onu izlemek büyük bir zevk diyor arkadaşlar. Gerçekten keyif aldığımız tek oyuncu olabilir şu an milli takımda. Kenan'ı da bekliyoruz ama Kenan da ilk maçı kaçırabilir çünkü sakatlığı devam ediyor. Forma şansı da bulmadı arkadaşlar. İlk maçta olmayacaktır büyük ihtimalle Kenan Yıldız ama Arda'yı izlemek tam bir zevk arkadaşlar. Bazıları şeyi de yorumluyor. Arda Güler'in böyle agresif olduğu pozisyonlar oluyor. Kimileri bunu çok beğeniyor. Hani o liderlik vasfından dolayı böyle olduğunu söylüyor. Kimileri de bunu yapmaması gerektiğini söylüyor. Siz bu konuda hangi taraftasınız? Arda Güler agresif olmalı mı olmamalı mı? Arkadaşlar kart görecek seviyeye gelmeden tabii ki de. Bu arada Arda Güler'e falan kırmızı kart gördürtmeye çalıştılar arkadaşlar. Biraz üstüne oynadılar. Çünkü Arda yıldız bir futbolcu. Oradan biraz prim kasmak istediler. Bein Sports yorumcusu Türkiye'nin Arda Güler ve Kenan Yıldız gibi 2 özel oyuncusu var. Bu Dünya Kupası'nı gerçekten aydınlatabilirler diyor arkadaşlar. Kesinlikle öyle. Hakan Çalhanoğlu'na Kenan Yıldız ve Arda Güler sorusu geliyor. Evinizin anahtarları elinizdeyken o hissi bilirsiniz ya. Bu adamlar bizim anahtarlarımız. Kenan ve Arda takımımızda, oyunumuzda fark yaratabilir. Çünkü biri çılgın top sürücü, diğeri ise sihirbaz gibi. Ne yapabileceğini asla bilemezsin diyor. Çok güzel özetlemiş kaptan 2 oyuncumuzu da. Arda Güler gol benim değil mi abi diye soruyor Barış Alper Yılmaz'a. Barış Alper de yok ben dokunmasam girmiyordu diyor. Bu arada doğru, Barış'a çarptı orada. Arda Güler ya bırak abi hakeme soracağım diyor. Hakemin yanına gidiyor. Hakem de gülüyor. Barış hatta şurada bir yerde ittiriyor Arda'yı burada. Komik bir görüntü var. Biz onu maç içerisinde kaçırmışız arkadaşlar. Gerçekten güzel bir sohbet olmuş orada. Arda kornerden gol attığını düşünmüş o sırada. Çataldan döndü ya. Farz edelim. Arda Güler Neuer'i biliyorsunuz filelere asmıştı. Arda Güler kalecileri bu duruma sokmayı gerçekten sevmeye başladı sanırım. Böyle birçok kare göreceğiz belki sezon boyunca. Dünya Kupası boyunca da görürüz umarım. Ben bunu çok beğendim arkadaşlar ya. Gerçekten Arda Güler'in kalecileri soktuğu durumlar, haller böyle bir kolaj olabilir artık bundan sonra. Çok keyifli böyle şeyler izlemek. Eğer siz de bundan keyif alıyorsanız arkadaşlar, bu karelerden keyif alıyorsanız şöyle bir like atalım arkadaşlar. 1000 like gelsin. 1000 like yapamıyoruz. Neden yapamıyoruz ya arkadaşlar? 1000 like atmak zor değil.
Evet, futbolcularımızdan ve teknik direktörümüzden açıklamalar geliyor. Ozan Kabak 24 senedir Dünya Kupası'na katılamıyoruz. Belki ondan dolayı biraz göz ardı ediliyor olabiliriz ama herkes bizim kalitemizin farkında bence diyor. Doğru söylüyor. Mert Müldür, Montella hoca her şeyi çok iyi yapıyor. Öyle kamplar geçiriyoruz ki gerçekten herkes milli takım döneminin gelmesini bekliyor. Birbirimizi çok özlüyoruz. Kampların durumu da sahaya yansıyor. Kampların durumu sahaya yansıyor da dünkü maçta ne yansıdı bir sahaya biz onu bilemiyoruz Mert'cim. Biraz gerçekten böyle kendimize gelmemizin gerektiğini yansıttı dünkü maç. Bir an önce ne oynadığımızı bilmemiz gerekiyor ve bir oyun stilimizin olması gerekiyor. Rastgele top oynuyoruz yine. Yani bu son hazırlık maçı gerçekten çok önemliydi arkadaşlar. Ne olduğunu da gördük. Bir an önce kendimize gelmemiz gerekiyor. Hatalar affedilmez arkadaşlar Dünya Kupası'nda. O yüzden topu her zaman ikinci, üçüncü bölgede oynamak gerekiyor. Defans hattında oynadığımız zaman çok fazla hatalar yapıyoruz. Soru, transfer haberleri takıma yansıyor mu diye geliyor Montella'ya. Montella transfer dönemine denk geldiği için spekülasyonlar normal. Biz hepimiz alışığız. Futbolcularımızın da alışık olduğuna inanıyorum diyor. Kerem bugün birkaç dakika fazla oynadı ama riske girmek istemedim. Hakan da aynı şekilde. Nereye gidersek gidelim taraftarlarımız bizimle ülkemizi temsil ederken yüreğimizle oynamalıyız. Futbol bir ülkenin en kolay ulaşılabilir aynasıdır. Ne kadar büyük bir sorumluluğumuz olduğunun farkındayız diyor. Montella galip gelince tabii ki de mutlu oluyorsunuz ama performansımıza dair notlarımızı aldık. Hangi notları aldığını biliyorsunuz arkadaşlar. Kötü bir futbol vardı. Montella bireysel isabet yüzdesi takımla oynadık. Bunu biliyorduk. Kazandığımız için mutluyuz ama geliştirmemiz gereken yerleri not aldık. Bugün sevgiyi ve tutkuyu çok hissettik. Nereye gidersek gidelim taraftarlarımız bizimle. Evet, Amerika'da Türkleri görmek çok güzel oldu bence de. Sorumluluklarımız yüksek. Ülkemizi temsil ederken yüreğimizle sahada olmalıyız ve en iyisini yapmalıyız. Futbol bir ülkenin en iyi tanıtımıdır. Biz de elimizden geleni sahada yapacağız. Kimsenin şüphesi olmasın diyor. Kazanınca mutlu oluyorsunuz ama geliştirmemiz gereken konular var. Performansımıza dair notları aldık diyor. Arda'nın geliştiğini düşünüyorum. Real Madrid'e gittiğinde 19 yaşındaydı. Bizimle de 20 maç yaptı bu süreçte. Real Madrid'de oynuyorsanız kazanmaktan başka bir düşünce yoktur. Bu da sizi zihinsel olarak geliştirir diyor. Kesinlikle öyle. Real Madrid'de her maçta kendinizi kanıtlamak zorundasınız. Arda Güler'e sorular gelmişti. Turnuvada bir tercih hakkın olsaydı Messi'ye karşı mı galip gelmek isterdin? Ronaldo'ya karşı mı? Arda Güler cevap verdi. İkisini de elesek güzel olur. Hiç fark etmez. İnşallah onları da eleyebiliriz özgüvenle. Yunus Akgün, o da çok güzel bir gol attı. Alex vari, Hacı vari bir gol attı. Çok uzun bir yolculuk yaptık. Saat farkından dolayı alışmamız biraz zor oldu. İyi bir rakibe karşı oynadık. Bizim için iyi bir test oldu. Kazandığımız için mutluyuz. İnşallah Dünya Kupası'nda milletimizi, ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz diyor. İsmail Yüksek'ten açıklamalar var. Bu maçtan gereken dersleri çıkarmalıyız. Bazı gerçekleri konuşmamız lazım. Mücadele anlamında bize yakışmayan bir oyun oldu diyor. Çok daha iyi oynayabilirdik. Çok pozisyon verdik. Venezuela'dan çok daha iyi takımlarla oynayacağız. Konsantrasyonumuz daha yüksek olmalı. Soyunma odasında da konuştuk. Kendi öz eleştirimizi yaptık. İşte bunun farkında olmak çok güzel. Bir an önce silkelenin ve kendinize gelin. Çünkü bu hazırlık maçıydı. Resmi maçlar daha tehlikeli olacak. Evet, yine İsmail Yüksek soyunma odasında konuştuk diyor. İsmail Yüksek, iyi bir heyecanımız var. 24 yıl sonra bize denk gelmesi büyük bir grup. Yani Dünya Kupası'na gitmekten bahsediyor. 2 hazırlık maçını da kazandık. Moralli başlayacağız. Bazı gerçekleri de konuşmamız lazım diyor arkadaşlar. Ve gereken çalışmaları yaparak da daha hazır bir durumda başlayacağız diyor İsmail Yüksek. Orkun Kökçü arkadaşlar A milli formayla 50 maç. Orkun Kökçü Venezuela maçı ile birlikte A milli takımımızla 50. kez sahaya çıktı. Tebrikler Orkun, daha nice senelere. O da çok yetenekli ama tutuk oyuncularımızdan birisiydi. Barış Alper çok tutuktu. Bir sürü tutuk oyuncumuz vardı. Bunların bir an önce kendisine gelmesi gerekiyor. Orkun da çok önemli bizim için. Evet, Arda Güler'in tartıştığı pozisyon, böyle bir ufak bir tartışma çıktı. Oyuncularımız araya girerek Arda'yı oradan uzaklaştırdılar. Bu oyuncular Arda Güler'in üstüne falan yürüdüler burada. Ben de bayağı sinirlenmiştim canlı yayında. Arda Güler'in dikkat etmesi gerekiyor. O yıldız bir oyuncu, herkes onun üstüne oynayabilir. Milli takımımızı paylaşıyorlar. Türk önde, Türk ileri diyorlar abi. Tartışmaya gerek yok. Arda Güler şu anda dünyanın en iyi orta saha oyuncusu mudur arkadaşlar? Ben sizlere sorayım. Sizce Arda Güler şu an gerçekten dünyanın en iyi orta saha oyuncusu mudur? Yorumlar kısmına bir yazın bakalım. Kimler buna katılıyor? Bunun doğruluğuna katılanlar kanalımıza abone olarak bizi Dünya Kupası başlamadan 10.000 abone yapabilir mi? Çok az bir abone sayımız kaldı. Abone olmak ücretsiz dostlar. Arda Güler, kimseden korkmuyoruz. Dünya Kupası'nı kazanacağız diyor. Siz buna güveniyor musunuz arkadaşlar? Şu fotoğrafın güzelliğine bakın. Allah'ım nasip et. Allah'ım bunu yaşat bize ya Rabbi. Şu kupayla görelim Arda'mızı, milli takımımızı. İnanılmaz bir şey olur ya. Vallahi inanılmaz bir şey olur. Büyük skandal, Nike Türkiye milli futbol takımının resmi forma sponsoru olmasına rağmen Türkiye 2026 FIFA Dünya Kupası reklam kampanyasına dahil edilmedi. Bu kararın arkasındaki sebep nedir?
Nike ve TFF bunu soruşturdunuz mu acaba? Dünya Kupası'na alınmayan, gidemeyen Cole Palmer bile reklamda oynuyor. Arda Güler oynamıyor arkadaşlar. Arda Güler de bu firmayla çalışıyor. Garip. Galatasaray'ın 3 kanat oyuncusu da bugün milli takımlarında gol attı arkadaşlar. Onlar da gol attı. Yunus attı, Barış attı ve Leroy Sané de Almanya milli takımıyla gol atmış. Chiesa'dan Kenan Yıldız açıklaması. Kenan Yıldız yeteneğini ilk antrenman seanslarından itibaren fark ettik. Şimdi sıra onda. O çok büyük bir oyuncu olabilir. İnşallah olacaktır. Real Madrid'de başkanlık seçimi geldi arkadaşlar. Buradan sonra artık Real Madrid ve Dünya Kupası diğer takımlardan haberler var. Perez oyunu kullandı. Başkanlık seçimini kim kazanacak? Enrique Riquelme'ye geleceğim arkadaşlar. Riquelme oy kullanırken sosyolardan biri ona yalancı diye bağırdı. Yani Real Madrid üyelerinden birileri, taraftar üyelerinden birileri yalancı diye bağırdı. Diğerleri alkışladı ve onu sıcak bir şekilde karşıladılar arkadaşlar. Neden yalancı diyorlar? Haaland transferini açıkladı. Haaland yalanladı. Klopp'u alacağım dedi. Klopp da bunu yalanladı dün arkadaşlar. İki transfer etmek istediği büyük isim de gelmiyoruz dedi. Mbappe Real Madrid için oynamaktan çok gururluyum ve Real Madrid'in tarihine damga vurma konusunda güçlü bir arzum var. Sen asla böyle bir şey yapamazsın bence. Eğer dünyanın en büyük kulübünün tarihine damga vurursan futbol tarihinde özel bir yerin olur diye anlattı Mbappe arkadaşlar. Kendisini hala Ronaldo zannetmeye devam etsin. Papa da Real Madridliymiş arkadaşlar. O lise Real Madrid'e katılmaya hazır. Kulübün ilgisinden haberdar edildi ve katılmaya istekli. Real Madrid oyuncunun katılmaya istekli olduğunu biliyor. Bu yüzden önümüzdeki hafta onun için resmi bir teklif yapacaklar. Yani Perez'in 150 milyon euroluk oyuncusu o lise mi yoksa Kvara mı? Son dakika Kvaratskhelia Real Madrid'in rapor edilen 150 milyon euroluk transferi olduğu düşünülüyor arkadaşlar. Paris Saint-Germain'in kanat oyuncusu şimdi Bernabeu'ya sansasyonel bir transferle bağdaştırılıyor arkadaşlar. Ne dersiniz? Kvaratskhelia mı gelsin, Olise mi gelsin ya da hangisini alabilir Real Madrid? Yorumlara bir düşün. Arda Güler 21 yaşında, Nico Paz 21 yaşında. Birisi Como'daki performansı, birisinin de Real Madrid performansı. Arda Güler 3 tane Nico Paz ediyor bu performansla. Önümüzdeki sezon Real Madrid'in kadrosu arkadaşlar. Değişiklikler Gvardiol, Konate, buraya Dumfries'i yazalım. Yani Trent Alexander-Arnold milli takıma bile gidememiş. Ben oraya Denzel Dumfries'i yazarım arkadaşlar. Valverde, Bellingham, Arda Güler, Vinicius, Olise sağda, Mbappe ileride. Şurada başka bir forvet olsa tüm kupaları süpürür bu takım. Evet, Real Madrid'li oyuncuların milli takım hazırlık maçları performansları arkadaşlar. Endrick 7.2 ile oynuyor, Arda 8.1, Bellingham 7.3, Vinicius 7.1, Arda yine zirvede. Hepsi de iyi oynamışlar. Arda Güler'den Türkiye'ye asist, Endrick'ten Brezilya'ya gol. Çocuklarım ne kadar da büyümüş diye paylaşıyor bazı sayfalar. İki oyuncunun da güzel performansı ve önümüzdeki sezon birlikte oynayacaklar. Arda Endrick'in Instagram paylaşımına yorum yapıyor. Milli takımla ilgili gol attı. Endrick Arda Güler'de kalp koymuş yoruma. Endrick Brezilya'nın maçın oyuncusu seçiliyor arkadaşlar. Ne verdiniz abi bu çocuğa ya? Bir şey vermişler ödül olarak. Birden fazla ülke bu yaz Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Dünya Kupası'ndaki aşırı sıcaklık nedeniyle yedeklerinin soyunma odasından maçları izlemesini düşünmektedir. Eğer oyuna girmeye hazırlarsa yardımcı antrenör soyunma odasına geri döner ve oyunculara ısınmaya başlamalarını söyler. Yani böyle bir uygulama olur mu sizce dostlar? Leao Şili maçında rakibine yumruk atarak kırmızı kart gördü arkadaşlar. Yani hazırlık maçında ne yapıyorsunuz abi? Biri o güzel oyunu soccer diye adlandırdığında ben, yani futbola soccer dendiğinde ben diyor, yumruk atıyor orada, garip. Messi'nin Dünya Kupası'nda giyeceği krampon son tango arkadaşlar. Gerçekten çok şık bir krampon olmuş ya. Yok mu Uğurcan Çakır'ın Dünya Kupası'na özel şu saç stiliyle çıkması arkadaşlar? Ne dersiniz, olur mu böyle bir saç Uğurcan'a? Jude Bellingham'ın ilginç hareketi, hakem sana mı yapmış, bir şeyler yapmış. Endrick ve Ancelotti arkadaşlar ona Bobby diye sesleniyor artık Ancelotti. Gavi antrenmanda Rodri'ye korkunç bir müdahale yaptı. Bileğine basıyor. Rodri kalkıp çok sinirleniyor. Sonrasında da bayağı acı çektiği görünüyordu. Milli takımda bugün en çok hangi futbolcuyu beğendiniz? Ben sizlere soruyorum. En çok hangi futbolcuyu sevdiniz arkadaşlar? Beğendiğiniz, performansı hoşunuza gitti. Ve kapanışın karesi arkadaşlar. Mbappe ve Vinicius Junior. Bu ne abi? Evet, bir videonun daha sonuna geldik. Eğer videomuz hoşunuza gittiyse like attıktan sonra hype haklarınızı kullanmayı unutmayın. Daha fazla video için kanalımıza abone olduktan sonra lütfen bildirim zilinden tümünü açın. Çünkü canlı yayınlarda açıyoruz. Bildirimi size gelmez. Daha fazla destek olmak istersen katıl satın alabilirsin. Süper teşekkür gönderebilirsin. Kendine çok iyi bak. Hoşça kal. Bay bay.